Herkese merhaba. Ben şu an NFT Horizon'ın ilk fiziksel etkinliği olan Blockchain Future Zone'dan sizlere sesleniyorum. Yanımda Venüs Protokol'den Serhan Meriç var. Kendisini birazcık yakından tanıyacağız ve amaçlarını öğreneceğiz. Ben ilk soruna başlayayım Serhan Bey. İlk önce kendinizi bir tanıtmanızı istiyorum. Merhaba, ismim Serhan. Venüs Protokol Türkiye elçisiyim. Normalde Venüs Protokol'ün de ilk yatırımcılarından biriyim. Oradaki süren global üzerinden süren yatırımlarımız, Venüs Protokol'ün tanıtımlarımızı bir senedir Türkiye üzerinden de yapmaya başladık. Ve biz de bunun elçileri, buradaki sorumluları oluyoruz. Size Venüs Protokol'den isterseniz öncelikle bahsedeyim. Venüs Protokol, BNB çağı üzerinde kurulmuş olan en büyük şu an TVL'ye sahip bir lending protokolü. Lending olarak dediğimizde aslında biraz kafalar karışabiliyor. Çok daha kolay anlatım olarak DeFi bankası diyebiliriz. Merkeziyetsiz bir yapıya sahibiz. Bunun dışında BNB çağının üzerinde, BNB çayının üzerinde olduğumuz için düşük fee, düşük komisyon ödeniyor. Çok hızlı bir şekilde birkaç saniye içinde SAP yapıp normal teminat gösterip karşılığında borrow yapabiliyorsunuz. Yani bu çok aslında bir bankaya gittiğinizde biliyorsunuz herhangi bir kredi çekmeniz için orada öncelikle belli belgeler sunmanız gerekiyor. Karşılığında sizin buna uygun olup olmadığınızı değerlendiriyor ve yüksek bir faizi size borç veriyorlar. Ancak Venüs protokolde böyle bir aracı kurum yok. Herhangi bir banka yok. Bunu sorgulayan kimse yok. Siz kendiniz normal mevcut elinizdeki varlığı yatırıyorsunuz. İsterseniz borç almayabilirsiniz. Yüksek faizli normal stake'e yatırabilirsiniz ve aylık olarak veya günlük olarak bunların faizlerini alabilirsiniz. Ayrıca bunun karşılığında da isterseniz yine kendiniz istediğiniz oranda teminat faktörünü de göz önünde bulundurarak borç alabiliyorsunuz. Düşük faizle. Ödeme günü yok. Mesela normalde dünya üzerinde bankadan bir kredi aldığınızda size belirli ödeme günleri sunarlar ama DeFi bankacılığında bu yok. İstediğiniz zaman ödeyebilirsiniz. Bu şekilde bir hizmet veriyor. Yani geleceğin DeFi bankacılığı olarak bankacılığın DeFi bölümündeki yansıması olarak bizi görebilirsiniz. O zaman sizin bahsettiğiniz şekilde aslında şu an içine girmeye başladığımız bu sanal dünya tamamen bankacılık sektörünü değiştiriyor diyebiliriz, anladım. Tabii ki aslında yani şöyle benim genel olarak birçok konferansta ya da farklı yerde anlattığım gibi şunu söylemek istiyorum. Venüs protokolü ya da benzer bir şekilde bir lending protokolünü kullanan kişiler gelecekte bu DeFi bankacılığının öncüleri olacaklar. Yani birçok milyonlarca insanın önünde olacaklar. Çünkü kendi başlarına varlıklarını yatırıp karşılığında borç alabilecekler. Ve bu çok önemli bir özellik. Yani siz karar veriyorsunuz. Ne kadar borç alacağınıza, ne zaman geri ödemek istediğinize ya da ne kadar faiz alacağınıza siz seçebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir harcılık ve bunu kullanan kişiler de gelecekte çok çok önde olacak insanlar. Bu açıdan önemli. Bizim amacımız da burada Türkiye üzerinde bunları Türk yatırımcılarına aktarmak. DeFi protokolleri üzerindeki bilinen, bilinmeyen riskleri anlatıp bu şekilde yönlendirmek. Peki bu karar mekanizması, yani müşterilere sunduğunuz bu uygun karar mekanizması dışında başka hangi avantajlardan bahsedebiliriz Venüs'ü göz önünde bulundurarak? Şimdi Venüs'te ya da benzer DeFi protokollerine baktığınız zaman çok farklı şeyler olabiliyor. Örnek veriyorum, BNB chain üzerinde olmasından dolayı düşük fee, düşük komisyon olması çok önemli bir faktör. Yani bu birçok kullanıcıya da hitap ediyor. Yani şu an Venüs protokolü üzerinde 1.7 milyar dolarlık bir varlık supply edilmiş durumda. Yani yüksek bir rakam bu. Ama bunun tamamı blok halinde birkaç kişi üzerinden gelmiyor. Yani binlerce kişiden var. Yani örnek veriyorum 100 dolarlık supply yapan kişiler de bu Venüs'ü kullanabiliyor. Ama siz farklı bir ağ üzerinde 100 dolarlık bir teminat ya da supply yapmak istediğinizde yüksek fee ödersiniz. BNB chain üzerinde olduğumuz için bizde böyle bir şey yok. Düşük fee ödüyorsunuz, düşük komisyon ödüyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. Bu bir avantaj. İkinci avantaj, Venüs DeFi protokolleri arasında hacklenmemiş, ana kodu hiç zarar görmemiş en büyük DeFi protokolü. Bu açıdan çok önemli.
yapmış olduğu sponsorluk anlaşmaları, partnerlik anlaşmaları da büyük kuruluşlarla bu açıdan da bir güven veriyor. Ve en önemli şu an üzerine durulan şey güvenlik. Yani burada hem listelenen varlıklar üzerinde hem de işlem yapan kişilerin güvenliklerini sağlamak en önemli unsur. Buna önem veriliyor. Bu yüzden de şu an risk yönetiminin en zirvesinde olan Gauntlet'le bir anlaşmamız var yakın bir zamanda. Onlar algoritmalarıyla bize destek oluyorlar ve güvenlik risklerimizi azaltmada bize yardımcı oluyorlar. Evet. Ya dediğiniz gibi gerçekten konuştuğum çoğu kişi bu güvenlik faktörünü öne sürüyor. Tabii ki. Ve sizin de açıkladığınız gibi Venüs bunu çok iyi bir şekilde sağlıyormuş. Bir de biraz önce Venüs'ün büyük partnerlere sahip olduğunu söylediniz. Bu partnerlerden birkaçını öğrenme şansımız var mı? Şöyle aslında şu baktığınız zaman bir ağında olduğumuzdan dolayı buradaki en büyük ortaklarımızdan biri Binance. Binance borsası. Onlar üzerinde mini app aplikasyonuna sahibiz. Yani Binance üzerinden Venüs'e ulaşmanız mümkün mini app ile. Oradan market bölümüne girdiğinizde Venüs'ü bulup oradan hiç Binance'dan çıkmadan yani üçüncü bir cüzdan kullanmanıza gerek olmadan Binance cüzdanınızla Venüs üzerinde faizli borç alabilir ya da isterseniz yüksek faizli stake yapabilirsiniz. Bu çok önemli bir ortaklık bizim açımızdan Binance'la olan ortaklık. Onun dışında Gauntlet'i söylemiştim biraz önce. PancakeSwap'la büyük bir ortaklığımız var. Bu şekilde devam ediyor. Tabii ki daha ufak ortaklıklarımız da var ama önemli olan şu an büyük süreçte bunlar. Onlarla şu an devam ediyoruz. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Siz bu sektöre nasıl girme kararı aldınız ve neden Venüs protokolü oldu yani bu? Öncelikle yani buradaki amacımız yani benim kendi kişisel olarak amacım bir merakla başladı. Yani burada birçok kişinin aslında merakla ilgili bir girişindeki nedenlerden biri o. İlk başta bildiğiniz gibi trade yaparak işte belki kolay paraya ulaşmak amaçlı böyle bir şey yaptık ama sonrasında bu protokolleri inceleyerek, borsaları inceleyerek neler yapılabilir? Bunun arkasında gelecekte bunlar nerededir diye araştırdığımda Venüs protokolünün yerini çok önemli bir şekilde fark ettim. Sebebi kendi başıma normal elimde tuttuğum ve vazgeçmek istemediğim coin'imi saplı yapıp kendim karar vererek karşılığında da borç para alabildim ve bu çok hoşuma gitti. Yani bunun karar vermesi işlemini kendim yaptım. Herhangi bir aracı kurumuna başvurmadım. Onların beni denetlemesine müsaade etmedim. Kendi başıma, kendi elimdeki varlığım, kendime yetecek olan şekilde sap yapıp karşında borç alabildim ve çok hoşuma gitti. Sonrasında merkeziyetsiz yapı olmasından dolayı da bu karar vericilerin normal şartlarda Venüs'ün kendi yönetim coin'e sahip olmaları yani XFS'ye sahip olan kişiler olması da beni bu sektöre yani yönlendirmedeki en büyük sebeplerden biriydi. Çünkü herhangi bir değişiklik istediğimizde işte güvenlik olabilir, işte listeleme olabilir ya da faiz oranları ile ilgili herhangi bir piyasaya farklı bir açıdan bakmak gerektiğinde oylama sürecine biz karar verdik. Yani neden? Yani XFS sahipleri karar verdi. Bu çok hoşuma gitti. Yani başka biri, bir patron ya da işte o borsanın sahibi buna karar vermiyor. Biz kendimiz merkezsiz yapıyı çok iyi kullanarak bunlara biz karar verdik ve çok hoşuma gitti. O yüzden yönlendim. Evet, yani aslında genel olarak bu merkeziyetsiz yapının sizi o tarafa çektiğini söyleyebiliriz. Evet. Tamamdır. Yani benim cüzdanımı başkaları kontrol edip benim ne kadar harcıyorum, ne kadar varlığım var, işte ona göre beni değerlendirmesini istemedim. Evet. Buna kendim karar vermek istedim ve bu yolda da Venüs protokol benim için bir aracı oldu. Çok iyi bir şekilde seçimim oldu. Tamamdır. O zaman ben cevaplarınız için çok teşekkür Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Katıldığınız için de çok teşekkür ederim. İyi günler.